Şiiri bizim kadar güzel yazan da söyleyen de olmadı. Bu medeniyet her şeyi şiirle ifade etti. Dağdaki çobanı da şair, tahttaki sultanı da şair. Muazzam eserler verildi. Tabii şiir dediğin lisanla oluyor, yani kelime. Ve biz lisana epey bir zamandır iyi davranmıyoruz. Kelimelerle aramızda bir geçimsizlik var çoktan beri. İyi etmedik tabii, bu iyi olmadı. Bir fırtına, bir olumsuzluk, bir hastalık olarak maalesef gelmiş bulunuyor. Ama görüyorum ki çok esaslı ağır Türkçeyle mısralar terennüm ediyoruz yer yer ve bunu herkes biliyor. Ama buna rağmen salonlar doluyor. Sosyal medyada takip hakikaten anormal bir miktar gösteriyor. Gittiğim her salonda Türkiye'nin neresi olursa olsun, son bir yılda özellikle yeterli gelen salon olmadı. Her yer hınca hınç doldu. Mevcudun 2 katı geri dönenler oldu ve sordum, soruşturdum, hatta gördüm, gençler çoğunlukta. Kahir ekseriyet, yani öyle %50, 60, 70 değil. 90 civarı yani, kahir ekseriyet. Bu yaştaki insanlar bu meseleye neden ilgi duyuyor diye sormak lazım tabii. Bunun bir sebebi olmalı. Yani hayati inanç çok parlak bir sonucu da ondan mı? Hayır, hiç ilgisi yok. O işin sadece bir kısmı, önemsiz bir kısmı. Mesela şu, insanımız kendisini özledi. Artık kendi değerlerini, rahmetli dedesinin sözlerini, hayata bakışını özledi. Ve bunu gördüğü zaman büyük bir heyecanla sarılıyor. Son derece haklı da. Çünkü bizim anlattıklarımız netice itibariyle rahmetli dedenin torununa gönderdiği mektuptur. İstanbul'da Fatih Camii'nin altında bulunan Fevzi Paşa Bulvarı'nda yaya yürümek nasip olursa bir gün, belki bulvarın adını bilmezsiniz de, yani Fatih Camii'nin ihata duvarının dibinden geçen ana cadde. Soldan Aksaray'a doğru inen caddeler var. Millet Kütüphanesi'nin önünden geçeceksiniz. Eğer sol kolda yürüyorsanız. Tam camiye geldiğinizde sağınızda Fatih Camii, solunuzda Millet Kütüphanesi. Vaktiniz olursa birkaç dakika ayırabilirseniz o kütüphanenin dışında, içine girin demiyorum, içeri girmek riskli, kitap okumak falan zor şeyler. Onu tavsiye etmiyorum. Ama bir düşünün derim. Ya bu kütüphanenin içinde 30 küsur bin Türkçe kitap var. Ben de Türkçe biliyorum. Hatta benden daha iyi Türkçe bilen okumuşlar var, kravatlı buradan geçiyorlar. Kitaplar Türkçe, okumuşlar Türk ama arada bir manyetik alan var. Bu neyin nesi diye bir sorun derim ben. Çünkü her şey bir soruyla başlar. Benim hikayem bir soruyla başladı. 11 yaşında ilkokulu bitirdiğimde Kur'an-ı Kerim kursuna gittim. Söylememe hacet var mı bilmiyorum. İlkokulu birincilikle bitirdim acizane. Yok. Alkışa değmez. Denizli'nin Çameli ilçesinin ilkokulunun birincisi. Yani zaten kaç talebe var. 3,5 ay süren yaz kursunda Diyanete bağlı bir Kur'an-ı Kerim kursuydu. Oradaki hocam halen hayattadır. Geçenlerde ziyaret ettim. Çok hislendi. Hiçbir talebem dedi 50 sene sonra bizi hatırlamadı dedi. Hoca ile talebe arasındaki ilişki
Çok özel bir şeydir yani. Bu sevginin bir benzerini gösteremezsiniz. Yani baba bile belki evladının çok ileri gitmesini istemeyebilir. Kendisinden yukarıda olmasını sevmeyebilir baba bile. Ama hoca kısmı talebesinin kendisini aşmasından memnuniyet duyar, zevk duyar. Arada böyle çok hususi bir ilişki vardır. İşte o kursta 3,5 ayda Sübhaneke'yi öğrensin, Ettehiyyat'ı öğrensin çocuk diye gidilir biliyorsunuz. Ama ben biraz fazlaca çalıştım herhalde. Öğretmenim de benimle iyi ilgilendi. Ortaokula kaydımı yaptırıp da artık okullar açılacağı zaman yüzünden Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyordum. 3,5 ayda. Benim kadar çok çalışmayan talebeler bu işi 6 ayda yapıyordu. Yani neticede birkaç aylık bir iş. İşte bu bende bir soruya sebep oldu. Sordum. Dedim ya her şey bir soruyla başlar. Hani yıllarca olmuyordu bu iş. Okuma yazma yıllarca becerilemiyordu bu harflerle. Ben 3,5 ayda öğrendim. Birisi yalan mı söylüyor, ben dahi miyim diye sordum. Kesin olarak öğrendim ki ben dahi falan değilim. O halde yalan var. Yalan olunca da olmuyor. Bacak kadar çocuğa niye yalan söylüyorsun? Bende alışkanlık oldu. Genel kabulleri sorgulamaya başladım. Meğer yalan çokmuş. Oo, kıyamet gibi. Yalandan geçilmiyor. Şimdi işin bir tarafı da şu. 12 yaşına geldim, artık büyüdüm. Bir yıl geçti. Az mı? Yatılı okulda talebeyim. Devlet parasız yatılı okul. Bir imtihana girdim. 80 soruda yeterli başarıyı gösterdiğim gerekçesiyle devlet beni 5 sene okuttu. Bedava. Leyli meccani. Eskiler öyle derlerdi. Parasız yatılı. Okul arkadaşlarım arasında ülkede müsiyat genel başkanlığı yapmış kişiler bile vardır yani. Yani iyi bir mektepti işin doğrusu. Nazilli, Aydın falan. 12 yaşındayım. Babamın arzuhal bürosunda, gençler arzuhal nedir bilmezler muhtemelen. Arzuhalci, hani dilekçe yazar. Köylü gelir, adam gelir, devlete anlatacağı bir derdi vardır. Onu da gidip kapıda konuşarak anlatamazsın, yazmak lazım. Okuması yazması vardır yoktur falan, bir kağıda yazılır, bu usulü vardır. Altına damga pulu yapıştırılır, dilekçe, imza falan. Bu işi yapanlara arzuhalci derler. Babam arzuhalcıydı. Yazdığı dilekçeyi ahbabına verdi. Götürecek kaymakamlığa, derdini anlatacak. Bir para vermesi lazım. Babam o işten geçiniyor. Arzuhalcılık bir meslektir. Profesyonel bir iştir. Avukatın küçüğüne diyorlar yani arzuhalcı. Adam para vermeden gitmek isteyince babam söküldü. İlkokul mezunu olan babam şöyle bir şey söyledi. Bende yok sabr-ı sükun, sende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Hele bak, hele bak. Dondum kaldım. Baba dedim, sen ne dedin? Şiir dedi. Kimin dedim? Şair Nabi'nin dedi. Nabi kim? Urfalı dedi, şairdir. Şair Nabi'nin ismini duydum. Beytini ezberledim, manasını sordum, öğrendim. Diyormuş ki, hani adam vefasızlık yapıyor, para vermiyor ya. Babam sitem ediyor, beyti kullanarak. Sende vefa yok diyor, bende sabır yok. Etti mi iki yok, gel hesap edelim iki yoktan ne çıkar. Çıkıyor, yok anlamına gelen klasik Türkçede na, yine yok anlamına gelen klasik Türkçede bi, na ile bi yan yana geliyor, oluyor nabi. Şair imza atıyor. Şimdi manadaki
zenginlik, estetikteki güzellik, vezne uygunluk, bende yok sabr-ı sükun, sende vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Çok dikkatimi çekti. Bende ikinci soru. Dedim ya hep soru. Böyle şairlerimiz var da bana niye öğretmiyorsunuz? Ayıp olmuyor mu? Ya bu adam Türkçenin şairi. Çok da iyi bir şair. Bunu öğretmiyorsun bana. Ne demek istiyorsun sen? Dedim. Ve tabii son tahlilde verdiğim hüküm. Yer mi Anadolu çocuğu? Dedim ve denize daldım. İşte o sebeple karşınızdayım. Türkçeyi gördüm. Ustaları gördüm. Muazzam zenginliğe şahit oldum. Ve bu zenginlikten habersiz olmayı büyük bir haksızlık olarak gördüm. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil diyerek Nef'i'nin dediği gibi gönül ehli olan bu şairlerimizi gönül ehli olan insanımızla buluşturmak üzere 59 yaşına geldim. Devam ediyorum gittiği yere kadar. Şair de nereye gideceğini söyledi zaten. Yağız atlı süvari, koştur atını koştur, sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları. Anladık ki kabre doğru gidiyoruz. Dimdik yürüyenler dümdüz yatarlar. Bu dünyada herkes ölür ama herkes yaşamaz. Yaşayabilmek ve yaşatabilmek için şairlerimizle dost oldum. Vesselam.